Sessizliğin peşinde, ormanın derinliklerinde, kuru yaprakların üstünden sessizce süzülen bir gölge. Ne bir hışırtı, ne bir koku. Doğa sanki ona yol veriyor. O, görünmeden gören, duyulmadan duyan bir avcı. Vaşak, belki de hiçbir zaman karşılaşamayacağınız ama varlığını hep hissedeceğiniz bu hayvan. Zarif, dikkatli, güçlü ve doğanın mükemmel mühendisliğini taşıyan bir canlı. Bu belgeselde onun dünyasına dalacağız. Bölüm 2, Anatomi ve Evrimsel Mucizeler Vaşaklar, kedi ailesinin özel üyelerindendir. Uzaktan bakıldığında kediye benzeseler de onlar çok daha gelişmiş, doğaya tam uyum sağlamış yırtıcılardır. Ağırlık 10 ile 30 kilogram arasında boy, 80 ile 110 santimetre. Kuyruk hariç. Kuyruk kısa, uç kısmı siyah, pofuduk, kulak. Ucunda anten gibi siyah püsküller. Tüy, çift katmanlı, yazın kızılımsı, kışın açık gri patiler. Geniş, yumuşak, kar ayakkabısı gibi kulak uçlarındaki siyah tüyler sesi yönlendirmeye yardım ediyor. Patileri ise o kadar geniş ki kar üstünde sessizce yürüyebiliyor. Gözlerinde ise geceyi gündüz gibi görebilecek bir yapı var. Vaşak, evrimsel açıdan adeta doğanın gizli silahı. Bölüm 3, yaşam alanları ve türleri vaşaklar dünyanın birçok bölgesine yayılmış durumdadır. Genellikle ormanlık, kayalık ve az insanlı alanlarda yaşarlar. Başlıca türleri Avrupa vaşağı, Lynx, Türkiye'de de bulunur. En büyük türdür. Kanada vaşağı, karla kaplı bölgelerde yaşar. Patileri en geniş olan tür İber vaşağı. İspanya'da yaşar. Nesli kritik derecede tehlikededir. Kızıl vaşak, bobcat, Kuzey Amerika'da yaygındır. Daha küçüktür ama çeviktir. Türkiye'deki vaşaklar genellikle Avrupa vaşağı türüne aittir ve Doğu Anadolu, Toroslar, Karadeniz yaylalarında görülür. Bölüm 4, davranışlar ve av teknikleri vaşaklar yalnız yaşar. Her biri kendine ait bir yaşam alanına sahiptir. Yalnızca çiftleşme döneminde bir araya gelirler. Bölgesini koku ve tırmalama izleriyle işaretler. Avlanma biçimleri, sessiz takip, adeta görünmez bir gölge gibi yaklaşır. Pusu, avının geçeceği yolu belirler, saklanır, sabırla bekler. Ani saldırı, çok kısa mesafeden fırlar ve tek hamlede işini bitirir. Av olarak tavşan, kuş, sincap, bazen genç geyikler tercih edilir. Gece aktif oldukları için avlarını daha çok alacakaranlıkta yakalarlar. Bölüm 5, üreme ve yavru bakimi. Üreme dönemi genellikle kış sonunda başlar. Erkek ve dişi kısa süreli bir eşleşme yaşar. Dişi vaşak yaklaşık 2-3 yavru doğurur. Yavrular gözleri kapalı doğar, 2 ay boyunca anneden süt emer. Aydan itibaren av taktikleri yaparak öğrenir. 10 ila 12 aylıkken bağımsız hale gelir. Vaşak, annesi çok koruyucudur. Yavrusunu kimseye yaklaştırmaz. Hatta gerekirse ayıya bile kafa tutar. Bölüm 6, ekosistemdeki rolü vaşaklar. Doğanın denge unsurlarındandır. Küçük memeli popülasyonlarını kontrol ederler. Böylece tarım zararlarının sayısı azalır. Orman alt örtüsü korunur, yırtıcı av dengesini sağlarlar. Bir vaşağın yaşadığı orman sağlıklıdır. Çünkü vaşak orada sadece avcı değil, aynı zamanda bir kontrol mekanizmasıdır. Bölüm 7, İnsanla ilişki ve koruma çabaları. Vaşaklar insanlardan uzak durur. Ancak insanlar vaşaklara pek de uzak durmuyor. Habitat kaybı, yollar, madenler, kaçak avcılık gibi nedenlerle vaşaklar zor durumda. Tehditler, orman kaybı, avcılık, zehirli yemler, trafik kazaları, koruma. Birçok ülkede koruma altında. Avrupa'da doğaya yeniden bırakılıyor. Türkiye'de durum, kaçak avcılık, ciddi tehdit. Koruma projeleri artıyor. Orman köylüsüne vaşağın zararlı değil, aksine faydalı olduğu anlatılıyor. Bölüm 8, kültürel yeri ve mitoloji. Vaşaklar pek çok kültürde sembol olmuştur. Avrupa, sessizlik ve gizem sembolüdür. Türk kültürü, bilgelik ve orman koruyucusu olarak geçer. Kızılderili efsaneleri, sezgilerin güçlenmesinin işareti. Ayrıca pek çok logoda, askeri birlik ambleminde, edebi eserde yer alır. Bölüm 9, İlginç bilgiler, 5 metreye kadar zıplayabilir. Kulak püskülleri sadece süs değil, yön algısını artırır. Sıcak havalarda taş gölgelerine yatar, kışın ağaç kovuklarına gizlenir. Miyavlamazlar. Tıslama, mırıldama ve boğuk sesler çıkarırlar.
Karda sessiz yürüyebilmek için özel basış tekniği kullanırlar. Avını birkaç gün saklayabilir. Bazen ağaçlara saklar. Bölüm 10. Sonuç. Ormanın gözü başak. Gören ama görünmeyen, duyan ama duyulmayan bir varlık. Onun ormanda olması, doğanın hala dengede olduğunun işaretidir. Onu korumak, sadece bir türü değil, ekosistemin tamamını korumaktır. Ve belki de sessizliği biraz daha ciddiye almamız gerektiğini hatırlatmaktır. Çünkü bazen en güçlü olan, en sessiz yürüyendir. Bölüm 11. Gündüzün uyuyan, gecenin gözü. Başaklar gece aktif, gündüz ise pasif canlılardır. Gündüz vakti onları görmek neredeyse imkansızdır. Gözleri loş ışıkta mükemmel çalışır, güneş ışığında ise rahatsız olurlar. Bu yüzden gün boyunca ağaçların gölgesinde saklanırlar. Kayalıkların arkasına çekilirler. Kulakları ve burnu tamamen aktif kalarak çevreyi dinlerler. Avını gece arayan vaşak, karanlığı bir müttefik gibi kullanır. Ay ışığında bile fark edilmeden avına yaklaşabilir. Onun sessizliği en büyük silahıdır. Bölüm 12. Diğer yırtıcılarla ilişkisi başaklar. Doğada yalnızca avlarıyla değil, diğer yırtıcılarla da sürekli örtük bir savaş içindedir. Rakiplerini tanıyalım. Kurt. Sürü halinde hareket eder. Bu yüzden tek başına gezen vaşak onlardan uzak durur. Ayı. Alanına girilirse tehlikeli olabilir. Vaşak genelde uzak durur. Kartal. Vaşak yavruları için tehlikeli olabilir. İnsan. Belki de en büyük tehdit. Silah, tuzak, habitat tahribi. Vaşak bu yırtıcılarla doğrudan çatışmaya girmez. Stratejisi basit. Görünmeden yaşa, duyulmadan yaşat. Bölüm 13. Seslerinin şifresi. Vaşaklar sessizdir ama tamamen dilsiz değiller. Çeşitli durumlarda çıkardıkları bazı ilginç sesler vardır. Kıslama. Tehdit altında hissettiğinde hırıltı. Bölgesini savunurken mırıldama. Yavrularına karşı sevgi çiftleşme sesi. Bayağı garip bir ses. Bazı doğa ses kayıtlarında çığlık sanılır. Bu sesler çok nadiren duyulur. Çünkü vaşak bunu sürekli yapmaz. Ancak kameraya veya insan kokusuna yaklaştığında tehdit hissederse bu sesleri duymak mümkündür. Bölüm 14. Göç, göçmenlik ve yeni bölgeler vaşaklar göç etmez. Ama genç vaşaklar ilkbaharda kendi bölgelerini aramaya çıkar. Bu yolculuklar bazen 100 kilometreden fazla sürebilir. Yeni alan bulmak için. Başka vaşakların izlerini takip ederler. İnsanlardan uzak alanlar tercih ederler. Yerleşmek için su, örtü ve av yeterliliğini gözetirler. Bu göçler sırasında trafik kazası, açlık ve diğer tehlikeler nedeniyle hayatta kalma oranı düşebilir. Ancak başarılı olanlar kendi krallıklarını kurar. Bölüm 15. İz takibi. Ormanın dilini anlamak. Bir vaşak izi görmek nadirdir ama imkansız değildir. İpucu bıraktıkları bazı durumlar. Ayak izi. 4 parmak. Tırnak izi yoktur. Tırnaklarını içeri çeker. Dışkı. İnce uzun. Kemik parçaları içerir. Tırmalama izleri. Ağaç kabuklarında yüksekte. Belirgin izler. Profesyonel iz takipçileri bu detaylara bakarak bir vaşağın ne kadar büyük olduğunu, ne yöne gittiğini, kaç saat önce orada olduğunu tahmin edebilir. Bölüm 16. İklim değişikliği ve vaşağın geleceği iklim değişikliği doğadaki her canlıyı etkiliyor. Vaşaklar da bundan nasibini alıyor. Kışlar artık daha kısa. Kar örtüsü azalıyor. Kamuflaj etkisi düşüyor. Av popülasyonu değişiyor. Açlık riski artıyor, kuraklık. Su kaynakları azalıyor bilim insanları. Bazı vaşak türlerinin 2100'e kadar yaşam alanlarının %60'ını kaybedebileceğini tahmin ediyor. Özellikle İber vaşağı çok hassas. Bölüm 17. Vaşakların teknolojiyle izlenmesi, koruma projelerinde kullanılan yöntemler. GPS tasmalı takip, bireysel hareketler canlı izleniyor. Foto kapanlar, görünmeden görüntü alıyor termal kameralar. Geceleri bile tespit mümkün. Bu teknolojiler sayesinde vaşakların göç yolları, beslenme saatleri, diğer türlerle etkileşimi gibi veriler analiz ediliyor ve koruma planları oluşturuluyor. Bölüm 17. Diğer yaban kedilerle karşılaştırma vaşakları karıştırmaman gereken bazı kedigiller, pars, leopar. Çok daha büyük, benekleri farklıdır karakulak. Kulak püskülleri daha uzun, kuyruğu daha uzun. Orman kedisi, daha küçük, evcil kediye daha yakın.
Başağı ayırt etmenin yolu. Kısa kuyruk, kulak püskülü sessizlik, geniş patiler, bölü, 19. Belgesellerde ve sanatta Başak. Başaklar hakkında çekilen önemli belgeseller. BBC Earth, Ghost of the Forest, National Geographic, Lynx, The Phantom Hunter. Sanat dünyasında Başak figürleri, kabile dövmelerinde, masal illüstrasyonlarında, fantastik roman kapaklarında Başak, yalnızlığı ve doğayla uyumu temsil eder. Sanatçıların kaleminde hep gölgedeki varlık olarak resmedilmiştir. Bölüm 20. Sona doğru. Sessizliğin gölgesinde yaşam bir başağın hayatı mücadeleyle doludur. Doğar, öğrenir, yalnız kalır, hayatta kalır.